Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber aynen Realme 8 gibi fiyat performansı oynayan Realme 10'un ön incelemesini yapacağız ve fiyatlarından bahsedip almaya değer mi değmez mi bunun hakkında konuşacağız. Bana destek vermek için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İsterseniz hiç uzatmadan incelemeye başlayalım. Tasarım yönünde Realme 10'a baktığımız zaman rakiplerinden farklı özgün bir tasarımla geldiğini söyleyebilirim. Burada özellikle kamera yapısı çok şık bir şekilde dururken herhangi bir kamera modülü olmadan arka kapağı yerleştirilmiş olması da telefona biraz daha farklı bir hava katıyor. Bunun haricinde renk tarafında da geçişli bir mor rengin kullanıldığını söyleyebilirim. Tasarım olarak güzel ama arka kapak fazlasıyla parmak izi bırakıyor. Hem arka kapağımız hem de çerçeveler plastik bir yapıya sahip. Alt tarafta 3,5 mm kulaklık jackını, Type-C şarj girişini ve hoparlörü görürken hafıza kartı ve çift sim desteği de telefonumuzda bulunuyor. Elde tutuş hissiyatı olarak da gayet hafif ve ele tam oturan bir yapısının olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ön tarafta da sol tarafta delikli bir kamerayı görürken kenar çerçeveleri gayet ince tutulmuş. 6.4 inç Super AMOLED ve 90 Hz tazeleme hızı bu ekranda kullanılmışken Full HD Plus çözünürlükle de ekran deneyimi fiyatına oranla fazlasıyla başarılı. Burada hem renkler açısından hem de keskinlik açısından gerçekten iyi bir ekranla karşılaşıyoruz. Akıcılık konusunda da 360 Hz dokunma hassasiyetiyle ekranımız gerçek anlamda tepkisel bir şekilde çalışıyor. Telefonu kullanırken keyif veren bir deneyim aldığımızı söyleyebilirim. Gün ışığında da parlaklık olarak bizi üzmüyor. Donanım tarafında yeni nesil bir MediaTek işlemciyi görebiliyoruz. MediaTek Helio G99 Realme 10'da bulunurken 6 nanometre olan bu işlemcimiz 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile geliyor. Realme 10 Antutu'da 390.000 gibi orta segmentte iyi bir puan alabilirken telefonda 5 GB'a kadar RAM arttırabilme imkanımız da var. Bu sayede performans olarak çok büyük etkileri olmasa da yine de biraz daha performansı arttırabilme şansımız var. Oyun performans tarafında da düşük orta grafik arasında PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunları 60 FPS'te gayet güzel bir şekilde açabiliyor. Stabilite açısından da bize fazla sorun çıkarmayan bir işlemci. Oyunlarda FPS dalgalanması çok nadir diyebilirim. Isınma konusunda da Helio G95'ten daha başarılı. Kamera tarafına baktığımızda da arka tarafta ikili bir kameramız var. 50 megapiksel f1.8 diyaframlı ana kameramız bulunurken 2 megapiksel derinlik algılama kamerası da konulmuş. Fotoğraf çekim kalitesi de yeterli düzeyde ama tam olarak istediğim seviyede değil. Ultra geniş açı lensinin olmaması da bu telefondaki en önemli eksilerden. Video tarafında Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksel f2.45 diyaframlı bir kamera bulunuyor. Kamera bütünüyle fotoğraf tarafında biraz daha başarılı olsa da video konusunda kesinlikle beğenmediğimi söyleyebilirim. Fakat batarya yönünde gerçekten iddialı bir cihaz. 5000 mAh batarya 33 Watt hızlı şarjla beraber gelirken batarya performansı yönünde Realme 8'e kıyasla net şekilde daha uzun bir deneyim sağlıyor. Özellikle oyun odaklı kullanımlarda 5-6 saat civarı ekran sürelerini görebiliyoruz. Günlük kullanımlarda da 8-9 saat arasında ekran süresi verebiliyor. Batarya anlamında benim beğenimi kazandı. Android 12 ve Realme UI 3.0 arayüzü ile gelirken arayüz konusunda hem sade, kullanımı kolay, bunun haricinde akıcı ve buglardan uzak kaliteli bir arayüze sahip. Arayüzde uygulamalar arasında geçerken herhangi bir kasma donma sorunu da yaşatmıyor. Mono bir hoparlör var ama tek bir hoparlör olmasına rağmen ses performansını kesinlikle beğendiğimi belirteyim. Parmak izi okuyucu, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 desteğini görürken maalesef ki 5G desteği ve suya ve tuza karşı dayanıklılık cihazımızda bulunmuyor. Şimdi en önemli konuya yani fiyatlara geldiğimiz zaman Realme 10 orta segmentteki fiyatıyla 6 GB RAM 128 GB depolamalı modeli Avrupa'da 230 Euro. Ülkemizde vergilerle beraber 8500 TL yani bu fiyatın 2 katını 400 Euro bandında Realme 10'u alabileceğiz. Açıkçası bu fiyatlarıyla değerlendirdiğim zaman ekran yönünde, batarya anlamında, bunun dışında performans olarak da iyi bir seviyede olsa da kamera tarafında çok iyi bir seviyede değil. Eğer ekran kalitesi üst seviyede olan
olan, performans anlamında da rakiplerinin üstünde olan hızlı, akıcı bir telefon istiyorsanız Realme 10 kesinlikle tercih edilebilir. Realme 8 ile ufak bir karşılaştırma yaptığımda da Realme 10 batarya anlamında ve ekran akıcılığı yönünde Realme 8'den önde. Fakat kamera tarafında da bir kırpmaya gidilmiş. Kamera tarafında biraz daha geriye düşmüşken işlemci performansı da Realme 8'e göre biraz daha arttırılmış. Hoparlör kalitesi bir kademe daha üste çıkmışken halen stereo hoparlörleri göremiyoruz. Bunun haricinde genel deneyimiyle sunduklarıyla Realme 10 fiyat performans bir telefon diyebilirim. Ülkemizde henüz resmi satışı başlamadı. Ayrıca Realme 10 Pro'nun da incelemesi gelecek. Peki sizce Realme 10 alınır mı? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz inceleme videolarından haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.